Manav Yem'den merhabalar. Bugün Kırklareli Pınarhisar Kurudere Köyü'nde Sezons Keçi Çiftliği'ne misafir olduk. Sezons Keçi Çiftliği'ni sağım ünitesinden başlamak üzere sizlerle gezerek anlatmak istiyorum. Burada görmüş olduğunuz sağmal keçiler 24x2 48 tane hayvan aynı anda sağlabilmekte. Sabah ve akşam olmak üzere 2 defa sağımı gerçekleşmekte. En arka tarafta görmüş olduğunuz bekleme kısmında keçiler bulunuyor. Daha sonra sırayla buraya 24'lü hayvanlar sağıma alınıyor. Bu bulunduğumuz ortam Istıranca Dağları'nın eteklerinde olup 340 bin dönüm meraya sınır vaziyeti bulunmakta. Burada yaklaşık 3000 dönüme yakın çayır ve mera ıslah edilmiş halde hayvanlar maksimum seviyede dışarıdaki çayır meralardan faydalanabiliyorlar. Aynı zamanda koyunlarımız da mevcut. Biz Sezons Keçi Çiftliği ile 3 yıldan beri çalışıyoruz. Bu 3. yılımızda da yine verimli bir dönem geçirmekteyiz. Sizlere çiftliği hep beraber tanıtalım. Önce ben sağım ünitesine ineceğim. Oradan da sizlerle paylaşmış olacağım. Şu anda keçilerimiz çıkmaya başladı. Parti bitmiş oldu. Sağımı biten keçiler ayrılıyor. Büyük olan keçiler ikinci doğum, küçük olanlar çepiç doğumu. Lider keçi az önce çanla beraber gitmiş oldu. Ortalama süt verimi şu anda çepiçlerde 1,5 litrelerde, anaçlarda 3 ile 4 litre arası ortalama süt var. Şu anda yeni yem dökülmüş oldu şarjlarla. 3 defa şarj edilmiş oldu. Takriben burada hayvan başına 450 gram yem aşağı yukarı düşüyor. Yarım kilograma yakın. Sabah yarım kilo, akşam yarım kilo şeklinde. Keçiler karşı tarafta bekliyor. Şu anda kapı açıldı. Sırayla onlar geçiyorlar. Her bir keçi sırayla sağım olacak yere geçiyor. Boyunlu kısmından giriyorlar kitleme sistemine. Orada duran arkadaş, bayan arkadaşımız keçileri sayarak alıyor içeriye. 24 tane keçi girdikten sonra kapıyı tekrardan çekmiş oluyor. Keçiler Saanen kırması ağırlıklı olmak üzere içlerinde Maltız ve Alpinler de melezle bulunmakta. Ben şimdi sağım ünitesi kısmına ineceğim. Sizlerle bu sağım ünitesi kısmından da paylaşmış olacağım. Burada sağım ünitesinde yeni gelen keçiler memeler gayet temiz. Hijyenik koşullarda zaten bir bakım söz konusu. Taban altı kısımları gayet yeterli temizlikte olduğu için memelerin başları da temiz. Doğrudan meme başlıkları takılıyor. Süt bu şekilde ana merkez borudan artı 4 derece soğutmaya gitmiş oluyor. Sağım sistemi otomatik yıkamaya sahip. Sağım bittiği zaman direkt sistem kendi içerisinde yıkanıyor. Daha sonra sağım bittikten sonra meme daldırma dediğimiz şöyle tip dipping solüsyonlarla mutlaka meme başları jel yapıdaki tip dippingle kaplanmış oluyor ki yani bu da mastitis riskini minimize etmek için mutlaka kullanılması tavsiye ediliyor. Şu anda sağımı 2 bayan, 3 erkek personel olmak üzere toplamda 5 kişiyle yapılıyor. Gayet hijyenik koşullarda maskesi, bonesi, önlüğü bunların hepsi rutin. Sadece koronavirüsten dolayı değil ya da biz geldiğimizden dolayı değil. Bunlar tamamı rutin bir şekilde sabah ve akşam olmak üzere uygulanan prosedürdür. Burada üretilen süt ağırlıklı İstanbul olmak üzere Türkiye'nin her yerine gönderilebiliyor. Aynı zamanda burası Trakya'nın en büyük keçi çiftliği olup örnek Trakya çiftliği olarak seçilmiştir. İl ve ilçe tarafından olsun, kaymakamlıktan olsun devlet büyüklerimiz de bu çiftliğe iştirak etmişlerdir. Sağımın tamamı büyük bir hassasiyetle gerçekleşmekte. Keçilerin sağımı bekleyenleri burada bekliyor. Buradaki keçiler sağladıktan sonra diğerleri de sırayla içeri girmiş olacaklar. Rutin bir şekilde sabah sağım olduktan sonra bunlar neredeyse çayır meraya doğru
çıkmış olacak. Sezon keçi çiftliğinde şimdi de yem karmanın olduğu ve mutfak kısmı diyebileceğimiz depo kısmına gelmiş olduk. Yem karma vagonumuz şu anda 3 metreküp şeklinde bir yem karmayı aynı anda yapabiliyor. Az önce de size gösterdiğimiz üzere keçi süt yemleriyle mısır kırması sadece sağım esnasında veriliyor. 3 sabah şarj veriliyor. Akşam da 3 defa şarja basılıyor. Her şarj 200 gram şeklinde. Otomatikman sabahleyin 600 gram, akşam da 600 gram olmak üzere keçilere 1200 gramlık hem keçi süt yemi hem de mısır kırığı verilmiş oluyor. Burada 1 kilogramı bunun keçi süt yemi, Gold keçi 21 diye geçen bizim keçi süt yemimiz, 200 gram civarında da mısır kırığı verdiriyoruz yem karma reçetesine göre. Aynı zamanda arka tarafta da görüldüğü üzere büyük yonca balyaları var. Yem karmanın hazırlandığı bölüm burası. Mutlaka biz burada yonca kaba yemini eksik etmiyoruz. Yonca temelli çalışıyoruz kuru kaba yemler kısmında. Tabii şu anda bahar döneminde olduğumuz için çayır meradan oldukça iyi yararlanabiliyoruz. Aynı zamanda hayvanların da oğlakları şu anda sütten kesilmiş vaziyette, 60 ile 80 gün bandında yaşlara sahip. Tamamen şu anda ticari süt üretimi mevcut. 1 tona yakın burada şu anda keçi süt yemi, keçi sütü imal ediliyor. Bu şekilde bir besleme programımız var. Aynı zamanda keçi besleme ile alakalı TMR detaylarını alt kısımdaki açıklama kısmında sizlerle paylaşacağız. Sağmal keçilerin barınağına gelmiş olduk. Bu barınağın özelliği alt tarafta ahşap kaplamalar söz konusu. Bu alt tarafa vurduğumuz zaman normal taban zemininden belli bir karış takriben yüksekliğinin olduğu manasına geliyor. Bunun özelliği yalıtım amacıyla yapılmış vaziyette. Yan tarafta da gördüğümüz üzere yine betonla beraber altının doğal haliyle keçiler orada barınabiliyorlar. Arada bir kapı mevcut. Normalde sezonda mesela başladığı zaman kuzlama sezonunda oğlak kısımları genellikle bir tarafta keçiler bir tarafta olmuş oluyor. Bu aradaki kapıyı açıp kapatmak suretiyle sabah ve akşam olmak üzere 2 defa oğlaklar anneleriyle buluşmuş oluyor. Bulunduğumuz ortam tabii yüksek, devamlı açıklıklar üst tarafta da bulunuyor. Sandviç panel olması yalıtım amacıyla oldukça önemli bir faktör. Havalandırmalar sağlıklı bir şekilde yapılmaya özen gösteriliyor. Aynı zamanda sıcaklık yönünden de kışın burada herhangi bir problem yaşanmıyor. Mevcut keçilerin sıcaklığıyla ortam temiz havada olmak suretiyle fazla buralar soğumadan keçiler burada barınmış oluyor. Şu anda oğlakların içerisine gelmiş olduk. Bu bölümde erkek oğlaklar var. Dişi oğlaklarımız dışarıda. Oğlakların bu seneki doğumdaki ikizlik ve üçüzlük oranları %50'nin üzerinde. Öyle söyleyebilirim. Aynı zamanda ölüm oranlarımız da %1'lerde şu anda. Çok şükür yani önceki yıllara göre daha da düşük vaziyete gelmiş oldu. Tabi burada Mahsut Bey var, veteriner hekimimiz, klinisyen, meslektaşım benim. Çok titiz bir şekilde aşı programlarını takip ediyor. Hem gebe keçilere, ondan sonra hem de oğlaklar doğar doğmaz rutin bakımları muntazam bir şekilde yürütülüyor. Bu oğlaklar 40-45 günlük olduğu zaman anne sütünün yanında görmüş olduğunuz patozdan geçirilmiş, kıyılmış yoncalarla beraber kaba yeme alıştırılıyor. Bu yoncaların üzerine bir miktar biz melas koyduruyoruz ki hani burada biraz lezzetlenme olsun, şeker oranlarını yükseltmiş olalım. Buradaki erkek oğlakların birçoğu damızlık olarak, teke adayı olarak satışa sunuluyor çiftlikte. Çiftlikteki iletişim bilgilerinden buradaki keçileri siz de teklif alabilirsiniz, satın alabilirsiniz. Dişi oğlak satışları da mümkün. Onu da ifade etmek isterim sizlere. Burada aynı zamanda şu bahsettiğim gibi bir önceki yan kapıdaydık biz. Keçilerin olduğu yerdeydik. Buradaki ara kapı açılıyor. Oğlaklarla anneleri yan tarafta buluşmuş oluyor. Yalnız bu hayvanlar şu anda 75 günlük hale geldiler. 15-20 günden beri şu anda annelerinin sütünü emmiyorlar. Ve şu vaziyetteyken de ağırlıklı damızlık olmak üzere damızlık sıfatını taşımayanları oğlak çevirmeye maalesef diyeceğiz ama yapacak bir şey yok. Doğanın kanunu. Oraya gitmiş olacaklar. Afiyetle yiyecekler bir kısmını diyebiliriz. Bulunduğumuz
ortamdaki oğlakların babaları, tekeleri yıllık bazda mutlaka kan tazeleme ile özellikle Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden, Çukurova Üniversitesi çiftliğinden her yıl mutlaka biraz da yüksek bedeller ödenmek suretiyle yeni tekeler getiriliyor. Teke kan tazelemede oldukça önemli bir faktör. Burada da çiftlikte akrabalık düzeyine çok dikkat ediliyor. Akrabalık yükselmeden derecesi yeni tekelerle beraber buradaki keçilerin gebe kalması isteniyor. Bu noktada da şu keçilerin birbirinden böyle akrabalığı uzak olduğu için güvenle buradaki işletme yürütülmüş oluyor. Oğlakların bulunduğu yerdeki ahşap zeminin yerdeki betonla arasında 17 santim bir mesafe boşluk var. Peki burada nasıl bir ısıtma söz konusu? Alttan bir ısıtma söz konusu. S şeklinde ilerleyen kalorifer borularıyla sıcak boru hattı alt taraftan geçiyor. Aynı zamanda şu orta tarafta görmüş olduğunuz şu yola doğru bir meyil alt tarafta söz konusu. Bu alt taraftaki orta yola doğru idrarlar emiliyor. Şu arada boşlukları görebiliyoruz. Takriben yarım santimlik falan bir açıklık var. Bu yarım santimlik açıklıktan sıvı kısmı, idrar kısmı alt tarafa geçiyor. Düzenli olarak belirli periyotlarda ana kısmındaki su şeyinden, tulumbasından suyu alt tarafa veriliyor. Bu rakım kısmı bu tarafta düşük olduğu için bu gider kısmına doğru alt tarafı komple biz temizleyebiliyoruz basınçlı suyla beraber. Bu da otomatikman sıvı kısmı tamamen buradan kaybolmuş oluyor. Altlık kısmı da çok hafif bir şekilde yani yere düşen otlarla beraber zaten ahşap olduğu için yalıtım kendiliğinden sağlanmış oluyor. Zaten oğlakların siz üstüne baktığınız zaman da görüyorsunuz. Herhangi bir şekilde kirlilik mümkün değil. Tertemiz vaziyette tüyleri gözükmüş oluyor. Özellikle alt kısımlarına kesinlikle bir kirlilik söz konusu değil. Ayaklar tertemiz duruyor. İlk yatırım maliyeti belki bunun bir yüksek ama management olarak, yönetim olarak oldukça rahatlık söz konusu. Aynı zamanda da sağlık açısından da muntazam bir şekilde yönetimi kolay olmuş oluyor. Sağımını yapmış olduğumuz keçileri şu anda meraya doğru gönderiyoruz. Sabahleyin sabırlı bir şekilde sağımı gerçekleşti. 2,5 saat boyunca keçilerin sağımı sürdü. Şu anda gün içerisinde çayır ve meralarına doğru ilerleyecekler. Akşam tekrardan 5-5,5 civarı dönüş sağlayacaklar ve daha sonrasında tekrardan akşam sağımı için memeleri süt dolu bir şekilde çiftliğe dönmüş olacaklar. Sezons keçi ve koyun çiftliğini gezdik. Şu anda yanımda çiftliğin sahibi Nedim Ocak Bey var. Nedim Ocak Bey ile de tecrübelerine ve son görüşlerine ilişkin bilgiler almak istiyoruz. Evet Nedim Bey abi. Şimdi ayağınıza sağlık. Çok Geldiniz sağ olun. buraya Teşekkürler kadar. abi bizi davet ettiğiniz için. Yani maneviyemle de aşağı yukarı 3 yıldır çalışıyoruz değil Evet mi? abi. 2017 Mayıs ayı takriben tam 3 yıl oldu. Senin de sayende tamam sizden de çok razıyız. Estağfurullah çok sağ olun abi. Biz de sizden memnunuz. Hayvanlarımızdaki tam performans olarak da çok iyi. Eyvallah abi. İnşallah bundan sonra da böyle devam ederiz. İnşallah abi. Geldiniz gördünüz işte doğayı gördünüz, ortamı gördük, gördünüz, müthiş abi. hayvanları gördünüz. Burasının en güzel dönemi diyebiliriz yani. Tabii. Istranca Dağları'nın eteklerinde şu Tabii, an en yeşilin güzel, bin en bir tonun güzel. olduğu bir yer. Çok Evet. güzel bir ortam. En güzel döneme geldiniz. İnşallah kışın da gelirsiniz. İnşallah karlı Tabii, bir manzara yani değil mi? Her kışın da gelirsiniz, kışın da bekleriz. Evet. Ayağınıza sağlık diyelim. sağ olun, çok Çok teşekkür teşekkür abi. ediyoruz. Çok sağ olun Manaviyeme abi. buradan selamlar diyelim. Çok sağ olun abi. Ayağınıza Biz sağlık. de sizlere teşekkür ediyoruz. Bir son kez hatırlatma olarak abi damızlık, koyun ve keçi Tabii satıyoruz yani satışlarımız var. O özellikle tekeye çok talep var. Evet. Yani ciddi anlamda teke satışına talep Türkiye'nin var. her yerinde. şu Her anda- yerine yani diyebilirim ki Ağrısından Hı hı. ta Ardahan'a kadar Evet. herkesten tamam talep bulunuyorlar. Gönderiyoruz yani şu anda
kendileri gelip seçip alıyorlar. Evet. Seçip almalarını tavsiye ediyoruz. Böyle bir imkan var yani. Siz, Tabii gelip seçmelerini almalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü Evet. kendileri görüyor. Aşılarını bütün her şeyini anlatıyoruz. Kendilerine veriyoruz. Evet abi. Yani Peki- Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. Pedigrili bir şekilde annesi babası belli. Tabii, Islah devam ediyor. Kendi Tabii aynen öyle. bünyenizde Tabii, personel kesinlikle. tarafından hepsi kontrol altında, kayıt altında. Tabii. Türkiye'ye hizmet veriyorsunuz. abi. Veriyoruz. Aynı zamanda kıvırcık kuzu. Kıvırcık ve Merinos merinos olarak da tam damızlık satışlarımız var. Onlar da tamamen özellikle koç Evet. konusunda çok iddialıyız. Evet abi. Yani biz erkek bölümünde hem tekede olsun hem koçta çok iddialıyız. Evet. Kan Dişi- tazelemek isteyenler evet. sizi bulabilirler. Bu Tabii. açıdan. Dişi de pek çok sıcak bakmıyoruz çünkü kendimizin kapasitesi 12.500. Evet. Şu anda biz 6-7 binlerde çalışıyoruz. Doğrudur abi. O yüzden tamam dişi satışımız çok böyle ama hemen aman yok ama Evet. yine de çok böyle isteyen olduğu zaman kırmıyoruz, veriyoruz. Evet. Teke ve koçta iddialıyız. İddialısınız. İddialıyız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Nedim Bey size. Ben teşekkür Çok ederim. sağ olun. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Alt tarafta iletişim bilgilerinde de Nedim Beylerin telefon numaralarını ve iletişim bilgilerini sizlerle paylaşacağız. Damızlık, tekek konusunda ve koç konusunda özellikle arayışınız varsa Nedim Beylere ulaşabilirsiniz, teklif alabilirsiniz, çiftliği de ziyaret edebilirsiniz. Bu videomuzu da beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum kısmında bize soru sormaktan çekinmeyin. Yorumlarınızı bekliyoruz sizlerle. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.